Kardeş hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldin? Neye geldin? Niçin geldin? Beni nereden buldun? Çok önceden duyduğum, bildiğim bir abisin sen. Allah Bizim razı olsun. mahallede oturuyorsun. Oradan biliyorum ben az çok. Bir de videolarını bayağı severek izlediğim için. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Denk geldi gene. Dedim ki bir Recep abimi ziyaret edeyim. Arabayı dedim komple bir eski haline getirsin. Getirsin de vaktimiz yok dedik. Araba geldi, gitti, tekrar gitti. Tekrar aldık. Nihayetinde bir şekilde arabanı yaptık. Teslim ettik ama bu aşamada sen dedin ki yağım yeni, suyum yeni. Ben de dedim ki gel buraya gör. Yağın suyun kartelin içine dolmuş. Aynı dediğin gibi abi. Yağ suyla olmuyor bu iş. Olmuyor, yağ suyla olmuyor. Yağ suyla olmuyor. Ben değiştirdim belki dedim rahatlayacak ama içeri görmeden olmuyor. Aynen öyle. Contam yanık patlamış dedik, yağa su katıyor dedik ve söktük. Bunlar da gözle görünür haldeydi. Motorun üst kapağı yapıldı, sibopların sibop kaydın, zincir setin. Daha önce değiştiğini söylüyorsun, burada değişmediğini sen kendi gözünle görüyorsun. Aynen abi ya. Manifoldunda çatlak vardı, o değişti. Duman testinde kaçaklar vardı. Gördüm, onu da gördüm. Geldiğimde gösterdi hepsini. Evet. Allah razı olsun abi. Ne zaman geldin sen bana? Ne zaman geri arabayı aldın? Tekrar ne zaman bıraktın bilmiyorum. Ben şimdi senin için söyleyeyim, acelesi olan gelmesin. Evet. Eşini temiz isteyen, sağlam isteyen bıraksın. Sen gel al deyince gelsin alsın. Daha gerisine bir şey söylemiyorum. Evet. Yani yenilenmiş bir şekilde, sağlam bir şekilde istiyorsa hiç Arabası. konuşmayacak, bırakacak, gidecek, geldiğince gelip alacak. Daha da gerisine bir şey demiyorum. Önemli olan içeri girdiğim bir araba 4 gün sürmüyor işine göre. Aynen. Ama dışarıdan içeriye girmesi vakit aldığını sen biliyorsun. Geri aldın, yapılmadan aldın. İşte yapılmadan geri aldım, bıraktım, bir daha geri aldım. Hafta sonu bir daha bıraktım, hafta sonu geçti. Bir ay falan sürdü. Evet. Ama Mutlu sona ulaştık. benim diyeceğim o. Arabasını sağlam alsın istiyorsa bir kişi gelsin bıraksın daha da aramasın. Aradın mı? Sana sorabilir miyiz? Tabii buyur. Buraya geldin gittin defalarca kez. Karşılama nasıldı? Herhangi bir... Çok şükür. Çünkü yorumlarda bazen kötü yorumlar oluyor bizlere. Buna da bir açıklık getirirsen çok memnun olurum. O herkesin çekemeyeni, herkesin düşmanı var. İşin iyi yapanın her zaman düşmanı olacak. Çekemeyen olacak. Ya bir atasözü var. Recep abi böyle çalıştığı sürece çekemeyen çok olacak. Hiç sıkıntı yok. İstediği kadar konuşsun onları. Boş ver sen. Bir atasözü var. Diyor ki yani. meyve veren ağaç taşlanır. Taşlarlar abi. Ve yazanları da adam geliyor burada benimle resim çekiniyor. Gidiyor altına 2 satır yorum yazıyor. Şöyledir böyledir. Ya gelip affedersin bir şeyler yapma ya da gidip onu yapma. O belli değil. O biri mi gönderdi, bilerek mi geldi, seni mi kötüleyecek? Dünyada o kadar çeşit insan var ki hepsi farklı farklı. Ben görüyorum şu an malımı. Ben kendim gördüm. Ben kendim geldim. Ben kendim yaşadım. Ben kendim tanıştım. İnsanlarla tek tek konuştum. Hepsinin yeri ayrı. Hepsinin güzelliği ayrı. Allah razı olsun. Geldin araban sökük halde burada başka müşterileri de gördün. Tabii ki tabii. Yani de ki Recep Usta bana mı böyle davranıyorsun ona mı farklı davranıyorsun? Bir şeyle karşılaşman oldu mu? Abi senin insanlığın her yerde belli oluyor. Elhamdülillah. İnsanlığın belli. Gelen kişilerle de konuşmanı da gördüm. Benimle konuşman da var. İnsanlarla, çevredekilerle konuşman da var. Ya biz de yaşımız var. Biz de az çok görmüş insanız. Ben insandan anlarım abi. Kaliten, Sen insanlığın sürekli bambaşka. insanların içinde olduğun için senin anlama kabiliyetin bizden daha yüksek. Biz buraya günde 10-15 kişiyle cevap veriyoruz. Sen herhalde en az bir 250-300 kişiye cevap veriyorsundur. Ben dediğin gibi bayağı bir kalabalık şey var. Bir de bizimkiler ortamda başka olduğu için meslekte. Evet. Yani kendinde olan, kendinde olmayan bir sürü çeşit insanla konuşuyoruz biz. O yüzden insanlık ve insanlar çeşitli değişiyor yani. Sana sağlamı da denk gelecek, sağlam olmayana da denk gelecek. Abi esnaflık böyle bir şey ama zamane dönemi insanların şeyleri de çok farklı. Bir sürü çeşit insan var, insancık var abi. Boş versen. Evet. Ağzı olan konuşsun abi. Aynen doğru. Yani görüntü, işçilik her şey Şimdi ben ortada. senin yoğunum, arabanı yapamam dediğim an niye kötü oluyorum? Abi o kötü malzeme, kötü hizmet isteyen bir adam olduğu için öyle. O diyor ki hemen yapsın ben çıkayım gideyim ama kalite öyle bir şey değil. Ya telefon açmış ya onu bırak da diyor beni bir araya al da. Öyle bir şey yok. Ben de dedim ki arkadaş seninki para da o adamınki para değil mi? Bekliyor. Yani mesele para değil abi. Bekleyen dedim sıcak simit yer, beklemeyen soğuk yer dedim ya. Öyle. Mesele kalite abi. Senin işçilikte beklemenin şeyi kalite. Elhamdülillah. Para değil abi. Bir çizgimiz var. Çizgimizden Rabbim sapıtmasın. Amin inşallah. Aynı çizgimizde devam ediyoruz. Amin inşallah. Yine burada bak öylesine bir araba var. Adam 6 ay önce gönderdi ve yurt dışından geldi. Pazartesi de yolcu olacak. Usta dedi ben seni o kadar ölçtüm, biçtim, tarttım.
Ve buradaki sana gelip yaptıranlardan teyitini aldım. Arabamı gönderdim. Müşterimizi görmeden ama değil mi? Evet, adam hiç gelmedi. Memleketten çekiciye koydu. Komşusuna rica etti. Komşu çıkardı, çekiciye koydu. Gidiyor. Dün itibariyle havalandan indi, otele yerleşti. Bugün dedi karşıları gezelim. Pazartesi alalım. Araba da yeni gibi olmuş zaten. Görüntü belli ediyor abi. Evet. Yeni gibi yani. Teşekkür ediyoruz. Çok Ben- sağ olasın. Ben Buraları teşekkür bitiriyorum. ederim. Var mı ekleyeceğiniz usta? Valla Hakkını helal et abi. kardeşimiz güle güle kullansın razı arabasını. olsun. Hakkını Yaptığımız yerde problem varsa, olmazsa para iade. Bu kadar işimizin arkasındayız. Eyvallah abi. Allah razı olsun. Bakalım ne çıkacak. İnanılmaz. Karamel macchiato abi. Starbucks'a gitmenize gerek yok. Gelin buraya. Aynen. Kafa parkerden çıkarıyorum bak. Ha pistonun üstüne koy. Aynen öyle. Getir oğlum. Getir tornavida Küçük getir. tornavida getir oğlum. Buyur usta. Gel Baran gel. Bak bak bak. Su kanalı diye bir şey yok arkadaşlar. Bu araba nasıl soğutsun? Görüyoruz. Oha. Garantisiz. Niye kızsın aşkım? Abi kes Alalım. Devir Diamond haline bak ya. Arkadaşlar bakın arasında bir dakika Baran Usta. Zaten kendi contası var. Yani tam noktada görünüyor sarı. Kendi contası orijinal fabrikadan çıkıyor. Ancak bunun üstüne bir de inanılmaz şekilde sıvı contalar, silikonlar sürülmüş. buraya bak abi. Gerçi sıvı contaya da benzemiyor arkadaşlar. Dyson silikona benziyor. Kulağımızı inceliyoruz. Herhangi bir yırtık kopuk var mı? Şu üst kısımda var. Tamam Baran bu kulak kopuk. Evet. Kenara doğru alıyoruz. Alta geçtik. Burada krank kasnağı bölümündeki çevre cıvataları sökülüyor. Toplam 6 tane E10'luk cıvatalar mevcut. Ardından krank kasnağını basit bir şekilde alacağız. Tabii ki uzun süre bunlar sökülmediği için kaynama yapabiliyor. Hafif bir tıkılama işimizi görecektir. Alt taraftan yine çekime başladığımızda gergimizin alt cıvatası E14. Ve söküldü bu şekilde. Üstün cıvatası da yine şu gördüğümüz nokta. Gergi tamamen alınacak. Şarj dinamosu da boşlanacak ki ön kapağı montajlı bir şekilde geliyor. Artık klima kompresörünü de boşlamamız gerekecek. Aracımızı tekrar indiriyoruz. Bu şekilde bağlantı ayağımızı aldık. Burada önemli detaylardan biri alt cıvatanın sökümü arkadaşlar. Biraz zorlayabilir, indirme kalkma isteyebilir. Devam ediyoruz Baran Usta'yla. Hemen gerginin alt cıvatası söküldükten sonra üst cıvatasının da söküleceğini belirtmiştik. Bu bizim vantilatör kayışımızın arkadaşlar gerdirilmesinde yardımcı olan bir parça. Bozulduğu zaman aşırı ses yapabilir. İleri geri oynamama ihtimali olabilir. Bu da kayışınıza tabii ki zarar verecektir. Bu şekilde yine cıvatasından kurtulan gergi rulmanı ve kütüğü. Bu kısma geldik. Devir daimimizi sökeceğiz çünkü ön kapağı alabilmemiz için altta cıvatalar var. Ayrıca kasnağı almamız gerekiyor. Bu cıvatalara ulaşabilmemiz için cıvataları da bu şekilde net olarak gördük arkadaşlar. Bunlara ulaşamazdık yoksa. Motorun içindeki yağın görüntüsü de bu şekilde. Tahin kıvamında. Pekmez de getir de yiyek abi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Önemli ayrıntılardan biri de burada. Akümüzün bağlantısını keseceğiz. Herhangi bir elektrik bağlantısı olmayacak. Çıkarmadan. Tabii şarj motoru çıkmadı. Artıdan söktük. Normalde eksiden sökülmesi daha mantıklı ama tabii ki herhangi bir noktayı sökerken değmezsek bir problem yaşamayız. Ancak dediğimiz gibi arkadaşlar tahin görünümü aracımızda daha büyük sorunlar olduğunu buradan bizlere gösteriyor. Çekiş ver. Çekiş ver Baran. Sadece bu kadar yeterli herhalde usta. Somununu geri göndereceğim. Gördün mü gittiğini? Evet gitti gördüm. Ben çıktım diyor, gördün mü? Kendi otomatik olarak boşladı. Bunu niye söktük? Ön kapağımızda takılı. Şarj dinamasının alt ve üst bağlantı ayakları ön kapakla birlikte motor blokuna girdiği için
Sinemayı almak zorundayız. Abi boşta civata yalamam ne? Evet, yalama o. O sıkmamış zaten. Hemen altında bir daha var. Alalım. Devir daimim haline bak ya. Yani burada söylenecek bir cümle yok. Sıradan bir ürün kullanırsan ürün yeni gözüküyor ama ön altı ürün kullanırsan görüntü yeni. Görüntü yeni. Palet çürümüş. Çürümüş. Bu ne yapar baba böyle? O ne yapar? Su devir daimimiz akışkanlığını yavaşlatır. Yavaşlatınca su dönüşü yavaşlar. Kış olsa kaloriferim ısıtmıyor, yaz olsa arabam ısınıyor. Bak. O ne ya? Bak. Gördün mü? Evet, görünüyor. Baran küsmüş usta. Nereye küstün ya? Baran küsmüş. Nereye küstün abi? Sökmüyor. Niye küstün aşkım? Tövbe. Abi kes orayı ya. Ona iş yok. Ustam nerede? Buralara böyle silikon çalın arkadaşlar. Getirin zincire de çalın. Bunun ortasında yağ deliği var. Yağ deliğini koparırsan yağ sıkan bu zincir kopar. Sonra biz kötülüğü oluyoruz usta. Al hepsini sen söktün, bunu sen sök bari. Baran küsmüş, sökmüyor. Telefonu getir o zaman. Tamam abi. Araca bakım yapılmadığı zaman maalesef arkadaşlar bu şekilde bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Aynı zamanda bu şekilde bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Klima kompresörümüzün üst civatasını sökeceğiz. Çünkü bu klima kompresörümüzün üst civatası direkt ön kapağa bağlantısı olduğu için mecburen sökülmesi gerekiyor. Abi dükkanda pekmez var mıydı? Yok, pekmezimiz yok. Ne diyeyim? Şuna banar da yerdik diye. Sen yersin, inanıyorum sana. Yok be abi, o kadar da değil. Civata artık basit bir şekilde elle gelir hale büründü. Üst civatayı alacağız. Toplamda 3 civatası var. Ortada, üst ve altta. Aracımız bu arada Corsa C arkadaşlar. Yaklaşık 2005-2006 model yıllarına sahip araçlar. Manuel vitesli galiba. Manuel olduğunu söyleyelim. Aracımız üzerindeki motor yine benzinli. Standart olarak gördüğümüz Egereli Twin Port'lu muydu bu? Büyük ihtimalle öyle. Birazdan o bilgisini de vereceğiz. Aracı kaldırıyoruz. Klima kompresörünün alt ve yan civatalarını söküyoruz. Bir de sunroof falan da var abi arabada. Corsa'dan. Ha, Corsa'da. Ben de ilk defa gördüm, şaşırdım yani. Yine bu şekilde sıvı contaları görüyoruz.
Arkadaşlar bakın arasında bir dakika Baran Usta. Zaten kendi contası var. Yani tam noktada görünüyor sarı. Kendi contası orijinal fabrikadan çıkıyor. Ancak bunun üstüne bir de inanılmaz şekilde sıvı contalar, silikonlar sürülmüş. Buraya bak abi. Gerçi burada... sıvı contaya da benzemiyor arkadaşlar. Dyson silikona benziyor. Dökmeyeyim abi. Sökmeli. Çekmeli. Da girmiyor. Alt civata da başarılı. Evet. Tamamdır. Telli Baran, bu burada durabilir. Gel buradan karterin 4 civatasını sök. Altta bak, şurada yağ pompasının basıncı yüksek olduğu için 2 tane büyük, diğerlerinden büyük görüyorsun. Evet, E12'lik civatalar, onlar küçük E10'luk civataları söküp ön kapağı alıyoruz. Hemen şu görüntüyü de sizle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, devirden çıktıktan sonra zaten aracın neden bu hale geldiği ortada. İlk civata söküldü. İkinci de söküldü. Aldım. Kol falan mı taksan ki ikisi? Baktım abi giriyor mu diye. Bakmayla olmuyor işte. 1 2 3 4. Tamam, kartele devam ederiz. Şu arkayı da sök, gel böyle. Tamam. Ben de birilerini unutamıyorum abi. Zalımın kızı her gece rüyalarıma girir. Nerelisin sen, Erzurumlu mu? Yok abi ben Karslıyım. Ha, peki. Yaşın daha küçük ya. Devam et. Yok be abi şakasına diyorum sen. Unutamıyor musun? Yok abi Allah aşkına hayatım boyunca adam gibi aşık olmuşsan neyim ben ya? Allah Allah. Yok hiç. Senin aşkın motorlar Baran, sök. Ben bunları seviyorum abi ya. Ben burayı seviyorum. Yani arabalar benim için gerçek aşk. Hiçbir kızın veremeyeceği zevki bana verir onlar. Bir diğer değişimlerden bir tanesi de burada. Tapa önce değişmiş ancak Fransız grubu olan Renault'a ait arkadaşlar bir tapa kullanılmış. Herhangi bir çok kaçak yok ama kendininki diş açılıp kullanılsa daha iyi olabilirdi. Bakalım ne çıkacak. Ne çıkacak ya, çıkacak. Ama nasıl bir ya? Dur yavaş aç, görünüyor, dur. Bu şekilde aç Baran. Tamam. İnanılmaz. Karamel macchiato abi. Starbucks'a gitmenize gerek yok. Gelin buraya. İnanılmaz bir görüntü. Tahinli pekmez. Ne iyi gider. Bu araba iyi ki de yatak sarmamış. Bu araba çalışarak geldi arkadaşlar. Bırak yere de aksın ya. Hayret, ne için geldi, neler çıkıyor. İşte burada arkadaşlar aracımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kontrollerini zaman zaman yaptırıp bir yağ çubuğunu bile kendimiz kontrol edebilirdik. Bu raddeye gelene kadar diyelim. Baran Usta diyorlar ki şu çocuğa eldiven takın diyorlar. Ben sevmiyorum abi. Yani özgür ve hür iradenle mi bu işi yapıyorsun? Yani Evet. eldiveni takmıyorsun. Yok takmıyorum. Takmıyorum yani. Tabii şuranın görüntüsünü çekmemiştik. Şuranın da bir görüntüsünü alayım ben. Külbütör kapağının iç görüntüsü de içler acısı durumda. Maalesef müdahalelerimiz olacak. Devir daimimizin yine çok değinemedik ama üstündeyken görüntüsünü görmüştük. Uzun zamandır kullanılıyor. Suyla kullanılıyor. Bobinler, boğaz kelebekleri, ateşleme bujileri vesaire bunlar da söküldü. Şimdi arkadaşlar aracımız bu problemden dolayı gelmedi. Ancak sökmüş olduğumuzdaki görüntü bir tahinli pekmez kıvamındaydı ve bu Opel grubu araçlarda sıkça kez karşılaştığımız bir durum. İki ihtimalden oluşuyor bu durum. Neden oluşur? Öncelikle bunları konuşacak olursak silindir kapak contamız aşırı bir hararet durumunda patlak çatlak yapabilir ve su kanalları yağ kanalına bastığı zaman aynı görüntüye ulaşabiliriz. Sıklıkla karşılaştığımız bazı durumlarda ise
ön kapağın contasını gösterdik ve burada bulunan contanın patladığını tespit ettik. Aracımızda zaten teklemeler, işte duman kaçak testi yapıldığı zaman, birçok testi yaptığımız zaman bayağı bir sınıfta kaldı arkadaşlar. Bobinimiz yeni gibi duruyor. Bobinde herhangi bir problem yok gibi. O yüzden kapağı açacağız ve bu görmüş olduğumuz görüntülere de müdahale edeceğiz. En büyük temel sebep arkadaşlar, bir yağ soğutucunuz varsa her 100.000 kilometrede, 90.000 kilometrede kontrol edin. Veya buna benzer ön kapak contanız sığ olan bir aracınız varsa da bunları da kontrol ettirmenizde yarar var. Bir çubuğu bir yola çıkmadan önce haftada 1, 2, haftada 2 arkadaşlar bir kez yapmamız, çubuğu çektiğimizde ise bu görüntüyü az çok anlayabiliriz. Yani tamirci olmamıza gerek yok. Senin sesin abi güzel be abi. Ben onu delice sevmiştim. Şunu bir iter misin usta? Şu görüntüyü bir alayım. Kötü antifrizi gördün mü? Evet. Her yeri patlatmış. Gördük mü? Tamam mı evlat? Topla mıknatıstan mı topluyorsun? Pul yok değil mi yerinde? Vallahi yok. Olması için bakacaksın böyle var mı yok mu? Hadi yok. Oltada sanki balık tutuyorum. Ne olmuş? Oltada balık tutuyorum sanki. Geç Baran usta. Ha, hesapsız adam bak. Kolu demirin içinde kalıyor. Yapar ya öyle. Alta gitmez diye. Usta şu sıvı contaları bir gösterir misin ya? Dur ya da ben bir çekeyim önce. Aynen. Bak içeriden çıkarıyorum bak. Ha pistonun üstüne koy. Aynen öyle. Getir oğlum. Getir tornavida Küçük getir. tornavida getir oğlum. Buyur usta. Gel Baran gel. Oynatma. Bak. Su kanalı diye bir şey yok arkadaşlar. Bu araba nasıl soğutsun? Görüyoruz. Oha. Be. İnanılmaz arkadaşlar. Pistonun içinden çıkan görüntü bu. Be yani. Usta bu arabanın külbütör contası satılmıyor mu da? Hani böyle bir sıvı conta var her yerde. Ön kapak contasını da göstereceğim birazdan. Satılıyor da. Bunu kör cahilin biri yapmış. Başka ne söyleyeyim ben buna? Cidden yazık bu arabalara. Bunlar milli servet arkadaşlar. Ve müşteriler elde listeyle geliyor. Buna demiyorum ama genel olarak. Gelenleri görüyorum listeyle. Conta yazıyor. Para alınıyor, conta yok. Silikon sıvı conta. Eski conta kullanılıyor. Eski conta üstüne sıvı conta. Sıvı conta olsa gene iyi. Dyson usta. Evet. İnşaat silikonu, sıvı. griler, siyahlar olabiliyor. Şimdi bunu komple arkadaşlar pistonlar sökülecek.
Komple manifold vesaire egere bölümünde problemler var. Kapak yalın bir hale geliyor. Rektifiyeciye gidiyor. Görüntüler bu şekilde. Bakın karter contası Corsa C'lerde, D'lerde bazı versiyonlarda sıvı contayla çıkar. Buna sözümüz yok. Bir problem yok fabrikasyon. Ancak bunda bazı versiyonlarda bakın bunda contayla çıkmış. Ama yine buralarda arkadaşlar inanılmaz sıvı contalar var. Bak inanılmaz diyorum çünkü aşırı. Bakın şimdi ışığı açacağım, bir detay daha yakalayalım. Bu araba motor kitlese kimin suçu? Şu noktayı görüyoruz. Neredeyse sıvı conta kapatacak. Bura nere? Yağı çeken süzgeç. Yağı çektiği zaman çekemezse eğer yukarıya. Kalbin ana damarı. Kalbin ana damarı. Bu kalp demektir. Egzantrikler, kitler, motor kitler arkadaşlar yüksek masraflar çıkar. Şu contalara bakın. Bu araba bayağı bir kötü durumda. Manifoldu söküyoruz. Vallahi onda bile sıvı conta çıkabilir çünkü bırakmıyor. Burada da yağ basıncını ölçen müşürümüz var. Müşürden ne çıkacak bak. Temiz yeri alayım da gör. Her yer kusuyor. Yağ ölçümü yapılırken arkadaşlar bunların üstünde bar değerleri yazar. Direkt yağ pompası mesela yağ basıncı düşük uyarısı geldiği zaman usta yağ pompası vesaire sökülmeden önce bunun çıktığı yere aparat bağlanarak bar değerlerine bakılır. Bir problem varsa sökülür. Müşürde de arıza olabilir. İyi yolculuklar. Sağ ol abi. Ya bakın tüpüye bakın ayrı. Bakın balataları çıkar, tüpleri çıkar. Egere yeni arkadaşlar. Manifold yeni. Yani çıkma yeni. Yeni. Kapağı göstereyim. Şöyle yeni. Yepyeni. Bu şekilde. Pistonlarımız yeni. Beyni de montaj ettik. Eskileri de paylaşacağız. Takım conta alt üst değişiyor. Ardından da silindir saplamalarıyla beraber yerine takılacak artık. Arabayı söktüğümüzde biliyorsunuz ki inanılmaz bir durumdaydı. Kötü durumdaydı. Bu yüzden de müdahalelerimiz tüm süratle devam ediyor. 4 tane E10'luk toks, lokma. Ayna gibi Baran. Bloğu da temizledin. Gör abi orada. Burada da bir rektifiye işlemi daha var. Burada ise şöyle göstereyim. Artık yerlere sığmıyoruz arkadaşlar. Evet. Getir hadi. Saplamaları getir Baran Usta. Conta takım contanın arkadaşlar. Mesela silindir conta, ön kapak conta, bunları GM orijinal kullanırsak hangi araç olursa olsun daha kaliteli olacaktır. Manifoldumuz çıkma olarak değiştirildi. Manifoldsal zaten müşterimizin bilgisi oldu. Var. Manifold problemlerini de gidermiş olduk. Egele sorunları da vardı. Zaten bunları hepsini müşterimiz paylaşmıştı. Tabii usta burada önemli detaylardan biri ileri geri olayı. Uç var bunda. Uç olmayanlar da çok önemli. Bak bunda da uç olduğu halde bak buraya al. Nispeten var. Bak şimdi çıkıntı ne oldu? Gittim alt gözüküyor. Bunu öyle bir hizalayacağız ki buradaki contadan yağ kaçağı olmayacak. Corsa C'den devam ediyoruz. Aracımızın keplerini takıyoruz arkadaşlar. Yataklarımız değişti. Daha oturduğuna emin olalım. Ön taraf oturmuş. Arka ne durumda? Burası oturmuş durumda usta. Lazer kesim olduğu için bir bütün halinde görünmesi gerek.
Krangımızı 1 ve 4'ü arkadaşlar en üst noktaya getirdik. Aparatımızı tekrar yerine takıyoruz. Görüyor musun geçtiği yeri? Girmemiş ha. Nasıl usta. istiyor? Krank bir tık aşağı istiyor. Böyle. Şöyle kontrasını yapıyoruz. Yerine girdiğini gösteriyoruz. Şu an yerinde arkadaşlar. Krangımız kilitli. 1-4 en üst pozisyonda. Tabii ki bu civatayı da en sonuna kadar sıkmamız gerek. Sıktıkça zaten bunun içine doğru gittiğini görüyoruz. Seviyede. Bitti. Kitledi. Aracımızın yeni ön kapak contasını takmamız gerekiyor. Bunu takıp usta, daha doğrusu zinciri takıp bunu takabilir miyiz? Keserken takarsın. Tamam. Ondan dolayı arkadaşlar ilk olarak burada görünen contayı zincirden önce takmamız gerekiyor. Yoksa tekrar zinciri sökebiliriz. Yüzey temizliğinden emin oluyoruz. Contayı koyuyoruz. Contanın kaçırmaması için harici bir sıvı conta kullanmıyoruz. Kesinlikle. Hayır. Mesela söktüğümüzde kartelde, ön kapakta, devir daimde, külbütör contada her yerde hem contası vardı hem de sıvı conta işlemi vardı. Bu yüzden de biz herhangi bir şekilde sıvı conta kullanmıyoruz. Uyanıklar var ya hani bazı uyanıklar. Aynen Eski öyle. contayı kullanıyor. Küçük tornavida ver. Orada ne var? Değindiğin sıvı conta düştü usta. Düştü arkadan. Sıvı conta. Bakalım. Bizim en önemli yerimiz ise şu görmüş olduğumuz delik. Bu delik yağın en üst noktaya kadar çıktığı nokta. O yüzden araç üzerindeki yağ kanallarının tamamen açık olması gerekiyor. Aracın üst kısmındayız. Egzantriyi kilitlemek için arkadaşlar lama demirimiz var. Küçük kısım yukarı gelecek. Her ikisinde de şu an girdiğini az çok görebiliyoruz. Tabi burada şu da önemli. Şuradaki egzantrik okuyucu sensörümüzün okuduğu kısım. Zincir setleri, paletleri bunlar yenileriyle değişiyor. Eskiler burada sararmış zaten. Yenilerin beyaz olduğunu görebiliyoruz. Burada da yeni yağ gergimiz var. Bunlar takılacak. Dediğim gibi önemli nokta. Burada zincirimizin contası takıldıktan sonra bu işlemlerin yapılması gerekiyor. Baran Usta çıktığında neydi bu? Şu an nasıl bir görüntüyü alalım. Temizlik aşamasından sonraki ilk görüntü. Şöyle buyur abi. Bu bizim kapağımız. Alt kısımlar, ön kısımlar tertemiz oldu, yıkandı. Keçesine kadar değişiyor. Contamız da zaten yerindeydi. Temizlik benim işim abi. Bahsettik hani dedik ki arkadaşlar kapaktan sonra bir kontramız var. Eksantrik okuyucu sensörün okuma yönü önemliydi. Şu an görüyorsunuz aparat tam yerinde. Bakın aldığımızda aparat yerine tam olarak oturuyor. Burada da sorun yok. Lamayı almışız oradan. Krangı da aldık şu an. Sıvı conta çalmışlar ya hani ondan tutuyor. Bunun kendi contası var zaten. Sıvı conta istemez. Başkasının pisliklerini temizliyor. Gidiyor. Olur gidiyoruz. Çek bana doğru.
Harici bir sıvı conta uygulamayacağız. Direkt üstüne koyacağız. Civatalarını sıkacağız. Böyle. Al Baran Usta. Sıvı conta yok. Yerine gidiyor. Bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Burada civatayı temizlememiz lazım. Bakın ucu uzatmış arkadaşlar sıvı contayı. Bu yüzden bu sıktığımızı zannederiz ancak sıkmaz. Ucundaki sıvı contaları komple temizlememiz gerekiyor. Düştüğünü de gördük. Bu yüzden sıkışıp sıkılmamasını sağlıyor. Bu yüzden temizlenmesi gereken civatalardan bir tanesi. Tabi buralara tornavida girmiyor. Bu yüzden bu kısımları daha basit sıktık. 2 tane gizli civatamız vardı. Hemen şu iç bölümde. Artı şanzımana tutan yerler de var. Bakın burada 3 tane de 2 girişi burada. Tek girişi de burada olmak üzere 3 civata var. Kulağımızın da bir civatası mevcut. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıvı conta uygulamadık ve sıkım işlemi tamamlandı. Burada termostat değişti, devir daim değişti. Kasnağımızı takıyoruz. Devir daimin tüm civatalarından emin oluyoruz ve karıştırılmaması gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu civataları da çok sıkıp kırılmamasına önem verelim. Kırılabilecek civatalardır. Zincirimiz yeni, termostat yeni, krank bölümü yeni arkadaşlar. Aparatımızı senteye yaptık. Takım conta halinde değiştiği için buradaki görmüş olduğumuz conta grupları değişiyor. Bakın eski conta burada, yeni conta ise değişiyor. Sıra geldi egzozumuzun sıcaklıktan koruması için diğer aksamları. Üzerine böyle bir sacımız var. Bu sacımızı da yerine doğru götürüyoruz. Toplamda 3 adet civatası var. Aynı zamanda yağ çubuğunun bağlantı ayağı da egzoz kısmına sıkılacak. Bunu da söylemiş olalım. Burada bir adet orijinal bezimiz vardı. Enjeksiyonları kapatan bunu sıktık. Boğaz kelebeğinin montajı tamam. Su giriş çıkışları tamam. Havalandırma buharlaştırıcı kanister valfi tamam. Buradan gelen suyumuz devir daima bağlanıyor. Bunlar tamam. Devir daimin hortumları tamam. Şöyle büyüklü küçüklü radyatör su hortumu tamam. Geldik tekrar buraya. Egzozumuzun koruyucu sıcaklık sacını torksuz civatalar tutuyor. E10'luk. Oksijen sensör bağlantısı. Hemen alttaydı onunki de usta. Bank 1 ve Bank 2 olmak üzere 2 tane de soketi var. Alttan egzozun lastiklerini de tutturduk. Bayağı devam ediyoruz arkadaşlar. Lambda 1 ve Lambda 2 soketleri de şu an geçmiş oldu. Bu arabadaki en önemli sorunlardan biri egere, manifold. Zaten silindir kapağının içindeki parçalar tamamen rektifiyeciden gelen bilgiye göre çok kötü bir durumdaydı. Araba şu an kalem gibi olacak. Kol yatakları takarken mecburen pistonları döndürmemiz gerektiği için aşırı güzel bir kompresöre ulaştığımızı da söylerim. Yağ kayıpları da bitti. Yağ yakma olayı da bitti aracımızda. Şu an ise genel tamamlamaları yapıyoruz. Bugün hedefimiz bu aracı teslim etmek olacak. Umarım yetişir. Memlekete gidecek abi, adam çoluk çocuk ailece araba bekliyor. Bu ne evlat? Valizleri bile hazırladık diyor usta. Öyle bir evet. Valizler bile hazır. Giydiririm sana bunu. Allah usta pek girecek gibi değil ya. Şura? Olmaz. Şura? Olmaz ya. Değil de bak hediye sana. Sağ olun. Sıvı contalıydı hatırlarsak. Hemen değiş Baran Usta. Hemen abi. Tekrar öyle al, tekrar bulduk mu? Bir araba. Hangisi? Range. Land Rover mı? Evet abi. İyi bir araba mı Baran? Bence paranla rezil olmak istiyorsansa al bir tane güzel bir Range 4.6 HS Sport. Al ondan bir krangı bıraksın. 2.7 TD6'lar var mesela. Bu spor kasalar 2012 civarı 2.7. Gerçi hepsi kötü. Şimdi de kötülemeyeyim de. Abi yok benim param olsun. Ben E33 325. Tamam sen aynen ondan devam et. 33 alacağımış usta. Niye vazgeçtin bir anda çok olduktan? İşte ben kendi arabamı sürmek istiyorum. Bu takmış olduğumuz ayaklar ise motoru askıya aldığımızda kullandığımız aparatlar. Hava çıkardım ben. Bir adet de sacımız var. Bu da şey herhalde oksijen sensörünün kablosunun geçtiği nokta. Hemen bu bağlantı ayağımızın Lokmayı takalım.
Montajı için cırcırımız hazırlanıyor. Ardından giydirme işlemimiz var. Zaten soketleri birbirine takmıştık. Külbütör kapağı hazır mı? Kapağımızı biliyorsunuz ki temizledik. İçerisi sapsarı tahin rengindeydi arkadaşlar. İç ve dış yıkandı. Benzin ile yıkanıyor. Sıvı conta kullanmayacağız. Sıvı conta kullanmamamızın temel sebebi şu. Bunun içerisinde valfler var. Neredeyse her yeni nesil araçlarda valfler olmaya başladı. Bunun adı nedir arkadaşlar? PCV valfleri oluyor. Buharlaştırıcı valfler oluyor. Bundan dolayı patladığı zaman aracınızın yağ yakmasına sebep verebiliyor. Bu yüzden külbütör kapakları çok önem arz eden durumlara sahiptir. Contasını sürekli değiştirip bakın böyle orijinalse düşmez bu. Düşmüyor. Aynı zamanda dediğim gibi arkadaşlar bir sorun olduğu zaman bunların tespiti zor oluyor. 3-4 kere conta değişimleri olabiliyor. O yüzden direkt kapağı değişmenizi tavsiye ediyorum. Contayla kurtaramıyorsanız bunlar da önemlidir. Sıvı conta gibi olaylara girmemek gerek. Bir numarada tabancayla boşluklarını alarak gideceğiz. Kapak nasıl esniyor görüyor musun abi? Esniyor, evet, görebiliyorum. Güzel duruyor şu an. Bujiler değişecek. Tabancanın zaten zayıf sıktığını görebiliyoruz. Yaklaşık 30 Newton değerlerinde sıkıyor. Birinci kademe. Bu da bizim için yeterli bir değer. Bu araba ilk geldiği zamanlar arkadaşlar aşırı şekilde teklemeli çalışıyordu. Ki ne halde olduğunu zaten video içerisinde değindik. Devir daimi göstermiştim. Pas içerisindeydi. Devir daimimiz de tabii ki yenilendi. Soğutma bir araç için olmazsa olmaz, en önem sarf eden, aslında dikkat edilmesi gereken durumdur. Soğutmamız çok kuvvetli olması lazım. Yoksa hararet maalesef yine motorlarımızın sökülmesine kadar yol açabilir. Diyelim ve devam ediyoruz. Bakın burada ince işçilikler devam ediyor. Bu hortumun buraya geçmesi lazım. Manifoldun arka kısımları. Tabi zor bir alan olduğu için tam denklemek biraz problem. Baran bir tornavida ver. Geçti değil mi? Geçti. Çok az daha itip. Tamam, geçti usta, gördüm. Sökebilirsin de sıkma böyle. Tabi sökerken böyle sökersiniz ama sıkarken böyle kesinlikle sıkmıyoruz. Hani ucuya kırma, yerini yala bile. Mıkran. Baran bujileri çıkar. Ustamız doğrudan yağ filtresini değiştirsin. Tahinli filtreyi. Hainli. Tahinli, evet. Pekmez de çok güzel gider usta. Pekmezilen katacağım biraz sonra. Geç Baran, diğerine geç çocuğum, hani gelmiyorsa. Kahvaltını getir hadi git. Hani bir şey söylemesek illa devam edeceksin. O süreç sabaha kadar sürse bile bunu yapmayı planlıyorsun. Bak ne geliyor bak. Yağ filtremizin durumu bu şekilde çıktı, görüyorsunuz. Bujileri aldık mı? Toplamışsın, tamamdır, yenileri gelsin. Ustamız içini itinalı bir şekilde siliyor. Bujilerimiz ise şu an tam, bakın, piston görünür halde. Şöyle göstereyim mi pistonlarımızı? Yeni filtremiz burada usta. Gördüğünüz Karşılaştıralım. arasındaki temel farkları izleyicilerimiz bulsun. Bence çok bir fark yok. Ama petek arası çok farklı. Balata spreyi ile yine bunu temizledik ve gayet güzel duruyor. Artı şuradaki contasını da değiştirdik. Baran diğer bujileri hazırla, yeni bujileri. Bak orada. Bu filtreleri de usta güç denemeyerek sıkarsak aslında 20 Newton, 25 Newton buna yeter. şu an gidiyor. Bunda bir problem yok. Sıkma aşamasında Durunca. Şu. bu kadar bitti. Bu kadar. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bujilerimiz teker teker yerine doğru gidiyor. Tabii Baran atıyorsun içine ama uçlarının kapalı olmadığına emin oldun mu? Emin oldum. Baktın mı? Baktım abi. Tamam o zaman. Ustamız bakmamış. Son ikisine bak. Önemli bir detay. Var mı? Çünkü gözüm görmediği için bakamıyorum. Tamam, onu çıkar. Sonra arıza aramayalım. Açık. Açık mı? Tamam, sıkabiliriz. İşte bırak. Bobinimiz yerine doğru gidiyor. 2 tane yine toplam külbütör kapağını da tutan, bobini de tutan Buyur usta. civatalar mevcut. Ayrı zamanda şasi alıyor değil mi buradan? Tabii ki. Bobinlerimiz şasi alıyor.
2 tane cıvatasını da sıkmamız lazım. Bir diğer cıvataya geldik. Renault 21 restorasyonunu da çokça kez bekleyenler oldu. Bunun da uzun videosu yayınlanacak arkadaşlar. Motor gördüğünüz gibi 10 numara oldu gerçekten. Kaborta, boya her şey güzel. Bir yıkama temizliği var. En sonunda müşteriye teslim edeceğiz. Tesisat kablomuzun geçtiği külbütör kapağına sabitlendiği noktalara da geçirmemiz gerek. Yağ müşürümüz. En önemli müşürlerden bir tanesi yağ müşürü. Ama bunun tırnağı kırıktı zaten. Tırnağı kırık onun. Ben kırmadım. Ben adım kadar biliyorum. Yok, kırık sökerken değinmiştik galiba. Evet. Diğer sensör müşürlerimizin soketi takıldı. Cebine mi koydun cebine? Ateşleme bobinimizin soketi. Elektrik soket girişi. Ne kaldı usta şimdi bu arabada? Bu arabada bir tane Baran'la ben kaldım. Başka bir şey kalmadı. Yapma, gıdıklanıyor. Burada termostata giren, radyatöre giren yine bir hortumumuz mevcut. Bu hortum da buraya nasıl olacak? Kendi orijinal hortumu değil o baba. Ben de diyorum niye böyle de. Kulağa koyunca getirelim bunu. Tamam, en sonunda İstiyorsan onu yenileyelim, sen bilirsin. Çünkü Hortum kendi değil. hortumu değil usta. Değil. Şimdi Sonra kaldır ben oğlum, de- gergiyi takalım. 2 tane de kelepçe atmış. Yargı kütüğümüz ve kayışımızın gerilmesinde en Bir de önemliydi. burada torsuk vermişsin ya biraz Zincirde önce böyle sana. bir şey yok usta. Trigger kayışında var ama zincirde yok. Tabii. Kayışlarda görüyoruz. Zincirde sadece yağ gergileri mevcut. Zincirlerde ise zincirin gerilmesini bu şekilde gergiler sağlıyor yağ basıncıyla. Daha 14. Gel gidiyorsun da haberi alıyorsun Baran. Şu halini bir göster. Nasrettin Hoca'nın çiftliğinden gelmiyor. Bunlar paralı oğlum, hep lan gidiyorsun da. Vallahi usta ne öğret? Araba istiyor. Ben istemiyorum yani. Ha, adam yola Peki gidecek. bu videoda bir soru soralım. Soralım. Biraz önce geçmişti. Yavuzeli ilçemiz hangi ilimizdedir Baran? Bilemezsen Hadi bil bakayım, ben sanki hatırlıyorum ama tam emin değilim. hani çok kullandığımız bir şehir değil bizim açıkçası. Vallahi bilmiyorum ya. Bilmiyorsun. Nasıl bulacağız? Vallahi bilmiyorum. Vallahi yorumlara yazın arkadaşlar. O ben de öğreneyim diyeceğin o zaman. Yani biz de öğrenek, herkes de öğrensin yani. Yavuz elinden diyor, biliyor musun? Yavuz elinde bir sevdiğim var. Yavuz elinde. diyor. Hadi bakalım. Hadi devam. koşalım. Koşta gel. Bu şekilde motor yağımızı doldurduk. Su hortumlarımız tamam. Tamam değil. Üst. Kulaktan sonra dedik Ha, bir ya. o var usta. Çünkü antifrizi de getirdim de o yüzden. Antifriz dolumu gerçekleştireceğiz birazdan. Kullandığımız antifriz ise eksi 56 derece saf suyla bunu eksi 30'lara indiriyoruz. Konsantre antifriz olduğunun altını çiziyoruz. Organik konsantre antifriz. Ancak mesela her arabanın da farklı antifriz Tabii seçimleri ki, var usta. tabii Mesela ki. BMW'ye gidip de bunu kullanmayalım. Koy. Bir G30'a bir Koy. G20'ye. Koy bakayım ne oluyor. Maalesef her yeri patlatıyor, çürütüyor. Yani bir Sular de dışarıya rengine bakıyor. geçtim. Adam mavi koydum diyor. BMW'nin orijinali diyor. Harareti yenemiyorum. İşte Yenemezsin borular kardeşim. patlıyor, çatlıyor. Yenemezsin. O yüzden arkadaşlar BMW'lerde NF özellikle antifrizleri kullanalım. İşte Volkswagen'lerde G13 onaylı, G12 onaylı antifrizleri kullanalım. Çünkü fabrika bunu öneriyor. Biz de bu şekilde devam ediyoruz. Çalışmaz olur mu usta, biz yaptık yani. Tek marş yapacağız, ilk marş yapacağız. Sizlerle beraber bu anı da paylaşmaya çalışacağım. Kontağı bir 2 defa ustamız açıyor. Marşta sanki bir sıkıntı var gibi. İlk başta bir... Biraz gevşek tarzda vıy yapıyor. Evet, marş dışısında biraz sıkıntı var. Ama ses geldi, sana bir şey diyeyim mi? Ses geldiğinde inanılmaz kötüydü usta. Ben şurada otururken böyle göbeğim sallanıyordu. Şimdi bir çekeyim sesi. Araba arızalanma söndü mü? Daha cihaz bağlamadan. Duman atar. Normaldir. Pistonun üstüne yağ sıktık. Tamam. Usta sesine hayran kaldım ya. Gel dinle. Sese bir bak. Sinek gibi çalışıyor.
Aa, hava. Şeytan kulağına kurşun. Şeytan kulağına kurşun. Canım iyi, bitler çok. Kalefet böyle vermiyor. Tamam işte. Ha? Abi eskiden hatırlıyorum tofaşçıların kullandığı bir kelime vardı. Bu da tam o araba öyle. Gayış edition. Bunu niye aldık biliyor musun? Niye? Bir zamanlar değil mi? Geçmişten bir tarafa ayağa bir zaman gibi test yapmıyorum. Harbiden ha, ben ilk geldiğim zamanlarda yapıyordum. Bir sene önceden izleyen insan arkadaşlar bilir ya. Bir ateş alalım. Arabayı yakmayacağız ha, korkma. Yok. Yok. Çok iyi çalışıyor. Korksa sigara içiyor. Yazıktır usta, araba da içsin de o kadar söküldü, takıldı, toplandı. Bir zahmet içsin yani. Havası gibi. Yani. Araç içerisindeyiz. Aktif hata kodları diyeceğiz. Ayağını salma. Burada no fault kod arkadaşlar. Hemen göstergeye geçtik. Devir saatini inceleyelim. Aynı zamanda hararet, şu an fan çalışıyor. Hararetimizin 90'da olduğunu görelim. Aracımızın yakıt kesme ayarlarını yapacağız. Neden yapacağız? Kapak söküldüğü zaman kesinlikle yakıt ayarlarını yapın. Düzeldi demeyin. Bakın her şey gayet normal. Ancak biz yakıt kesme ayarlarında yapacağımızı söyleyelim. Araç bu arada 200.000'de, devir saatinde herhangi bir de oynama yok. Akşam oldu arkadaşlar, biliyorum, farkındayım. Ancak arabanın testini sizlere göstermeden bitiremezdim. Hatta şöyle bir sokak lambası var. Şöyle durayım, bir çalışmasını vesaire göstereyim. Göstermiştik ama devri göstereyim. Arıza lambası yanmıyor. Fanımız olması gerektiği kademede şu an çalışıyor gibi. Devirde herhangi bir, elim titriyor ama devirde herhangi bir titreme yok. Net bir şekilde şöyle sabitleyebilirsem. Direksiyona koydum. Direksiyon hafif titriyor. Aşağı inip bakalım bir problem var mı? Kısa bir test sürüşü.